Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Şu an saat gece 04.12. Yanımda Serhat ve Uğur var. Beraber bir video çekeceğiz dedim ve videonun konusunu şu an bilmiyorlar. Sizinle birlikte öğrenecekler. Abi videonun konusu oyunda şu ana kadar gördüğünüz tüm hataları sayacaksınız. Ve biz bu videoyu çekeceğiz. Arkadaşlara da yapılmaması gereken hatalar diye atacağız. Şu ana kadar abi her birimiz yüzlerce hatta belki daha da fazla hesap inceledik. Birçok oyuncuyla tanıştık. Gördüğünüz en absürt, en basit hataları söyleyelim. Ve arkadaşlar siz de yorumlara şu ana kadar gördüğünüz arkadaşlarınızla ya da kendi yaptığınız hataları yazabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın, iletişimde kalalım. Şimdi ilk ben başlıyorum abi. Bu arada çok detaya girmeyeceğim Serhat ya da Uğur. Hani şöyle, Girme ya, biraz yani dedikodu videosu dedikodu söyle geç. videosu gibi bir şey olacak abi. Bir yandan da hem de öğretici olmuş olacak. İlk başta yapılan temel hatalardan ben bahsedeceğim. Elmasları gidip şeye harcamak benim gördüğüm en absürt hatalardan biri abi. Şurada asker basıyorsun. Bunu gidip bitir diyorsun. Bak şurada 11.000 elmas gözüküyor. Gidip bunu elmasla falan bitiriyorlar. Bu benim için çok absürt bir hata. Özellikle düşük yatırımlı bir oyuncunun kesinlikle elması ne kadar değerli olduğunu artık hepimiz biliyoruz abi. Ya da Yapan da var. binaları Aynen, basmak binaları da için kesinlikle. binaları da basanlar Aynen. da var. İkinci en büyük hatalardan biri abi. Biliyoruz ki Molly'ye çoğu kişi bu oyunda genel mitik parça basıyor ya da basılmaması gereken bazı kahramanlar var. Bununla alakalı çok detaylı videolarımız var artık. Lütfen genel mitik kahraman parçalarınızı doğru kahramanlara kullanın arkadaşlar. En büyük hatalardan ilk iki tanesi bu diyebilirim. Onun dışında abi şurada bir yapılan bir hatamız var. Serhat söylemek ister misin? Arkadaşlar, burada kahraman sonunda aldığınız o biletlerin her biri sadece o gen içindeki mağazada geçerli. Bakın mesela Çağrı'nın Gen 4 mağazasındaki biletlerini Çağrı Gen 5'te kullanamıyor. İşte bu şu demek, hani ben bunları biriktireyim 2-3 gen sonra topludan bir kahraman alayım, onu yapamıyorsunuz. O aldığınız biletler önceki gende kalıyor ve siz onu harcamamış olarak kalıyorsunuz. Öyle bir Ya hata bunu şey yapmayın. olarak mesela yapan arkadaşlar var. Gen 1'deki biletleri biriktiriyorlar. Gen 2'de Flint'te Alonso'da kullanırım diye düşünüyorlar ama sonra gidip Molly'de ya da şeyde kullanmak zorunda kalıyorlar. Ya da Tundra Takas Merkezi'nde çevirmek zorunda falan kalıyorlar diyebilirim. Çağrı, oyunda gördüğüm en absürt hatalardan birini söyleyeceğim sana. Söyle. Öğrendiğimde de çok gülmüştüm. Çantaya tıkla istersen. Benim bu oyunu oynarken çantadaki gördüğü bu kaynakların hepsini sürekli açan bir arkadaşım vardı. Ben açtığını bilmiyordum daha doğrusu. Transfer olduğunda elinde ne kadar kaynak var yok hepsi gitmişti. O hepsi çöp oldu değil mi? Abi bak aklıma bir tane daha hata geldi. Bu da çok absürt bence. Bina basarken şey yapıyor. Binayı basıyor abi. İptal ediyor. Ateş kristalleri boşa gidiyor. Sonra bir daha bina basıyor. Evet, Benim evet, gördüğüm fazladan puan alayım diye. fazla. Benim, benim dur aklıma geldi. Hatta bir takipçimiz de bunu yapmıştı Çağrı. Bir ustalık işleme kısmından esans taşlarını sıfırlayıp tekrardan basıyordu. Evet İşte şuradan. arkadaşlar, bu bina ateş kristali yükseltmesini iptal etme, esansı sıfırlama, oyun bunların hep yarısı veriyor. Ha, işte siz yarısını zarar etmiş oldunuz sadece puan alacağım diye, yani Evet, elmas arkadaş kazanmak geri için. alıp hani oyunun açığını bulduk zannedip sürekli geri alıp bastıklarını düşünüyorlardı. Sonra elinde ateş kristali kalmayınca Kesinlikle. üzgün bir farkındalık oldu diyelim ya. Abi şimdi hesap incelemelerde bak en sık rastladığımız biraz daha mekaniksel bir hata mı diyeyim artık tam tabirini bulamadım. Şundan bahsedeyim. Eyaletin başında eyalette arkadaşlar şu ana kadar işte 1800 eyalet varsa bir tek sizin eyaletinizde sorun yok. İnanın yani bu 1800 eyaletin 1600'ünde problem vardır. Ve bu eyaletlerin kurtarıcısı siz olmak zorunda değilsiniz. Sadece o eyaletteki anlık kale savaşı için paket alıp yükseltmemesi gereken kahramanları yükseltiyorsunuz. Ya da basmamanız gereken şeyleri basıyorsunuz. Arkadaşlar zaten bireysel olarak güçlenip hesabınızı güçlendirirseniz ileride çok daha büyük savaşlarda yani onlara ceza verebilirsiniz. Savaşları kazanabilirsiniz. Ama erken Daha büyük aşamada katkı sağlarsınız yani, aynen evet. öyle. Ama erken aşamada böyle gaza gelip yanlış paketleri alıp yanlış şeyler yapmak size çok daha büyük zararlar veriyor. En azından cüzdanınıza, kredi kartınıza diyebilirim. Aklıma Yani gelmişken şey evet. yapan arkadaşlar vardı Çağrı, mesela ittifakım işte şeyin adı ittifakım veya eyaletim işte sıralama yapsın, SVS'yi hazırlığı kazansın diye asker hızlandırması satın alıp hep beraber
hızlandırma gününde basıp hiç kimsenin ödül almadığı saçma sapan paraların harcandığı günler de oluyor. Sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar mesela yani. Kesinlikle. Hazır paketten gitmişken abi, eğer balina bir oyuncu değilseniz, megalodon bir oyuncu değilseniz arkadaşlar, bakın özellikle diyorum, balina oyuncular bile şuradan birkaç tane önemli paket var. Sadece onları alıyorlar. Başka seçenekleri olmadığı için, geri kalmamak için. Yani düşük yatırımlı ya da köpek balığı bir hesapsanız bu sayfadan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Yani buradan Buradan aldığınız onlar paketler var. çok Çağrı bir de şey. onu da Ya söylüyorum. ben sana Burada şunu çok söyleyeyim büyük bir Serhat. hata. Burada Heh, ben Molly oyun abi, başı Molly alan arkadaşlar var. var Sakın diyorsun arkadaşlar. kanka, ben aldım. Oyun başında ben Ha aldım. işte. İki O, kere moli hani paketi mi? Üç kere moli paketi aldım ben burada. Ama bilmiyordum işte. Bu tarz hatalar bir yerden sonra artık komik duruma düşüyor. Şuradan paket alanı görmedim. Umarım da oradan ben görmeyiz. gördüm. Şöyle gördüm Çağrı ama adam o kadar balinaydı ki böyle eyaletin 10. 15. gününde VIP 12 olmaya çalışıyordu. Hani Evet. bunları da basayım diye. Onun dışında zaten özellikle gidip asla böyle elmas falan almayın arkadaşlar. Burada mesela gördüğünüz bu 4.000 liraya veren 50.000 elması normal 4.000'lik paketin içinde de veriyor yani. Kesinlikle. Ve ekstra yanında şeyler de veriyor yani. Sadece artı Tabii 50 canım bin bir sürü için şey kesinlikle alıyorsun. alınmaz yani. Onun dışında şöyle bir bakayım abi. Var mı aklınıza gelen bu tarz bir hata? Yani şey falan görüyorum, artık ona hata denir mi bilmiyorum. Bunu çok gördük, maalesef ki gördük. Gen 5 Gen 6'ya gelmiş hesapların Sergey kullandığını gördük. Çünkü belirli bir strateji yapıp Aa, oynamadığı şey, için. şey hatası var Çağrı bak onu söyleyince aklıma geldi. Arkadaşlar şato savaşında vesaire böyle tesis savaşı olur, kale savaşı olur fark etmez. Rally liderinize mesela saldırı rallisine giderken Jesse ile katılıyorsunuz. Savunmada Sergey, Patrick vesaire artık o tarz kahramanlar kullanıyorsunuz ya. Donanımlarınızı bu kahramanlara geçirmenize gerek yok. Sizin istatistiklerinizi almıyor. Evet, kesinlikle. Sadece rally liderin. Sizin burada alan tek şey şu. Mesela Jesse'nin yeteneklerindeki ilk yeteneğini alacak. Sadece bu. Sizin donanımlarınızı buna geçirmeniz SVS sırasında ne demek biliyor musunuz? Siz ana mızrakçınızdan mesela giysinizi çıkardınız, Jesse'ye geçirdiniz. Biri sizin şehrinize o sırada saldırırsa şehrinizi koruyan mızrakçının giysileri olmayacak demek. Kesinlikle abi, başka bir konuya atlayacağım. Eyaletin 30. 40. gününde birçok asker kaybetmiş. Gidip bireysel başkalarının şehrine saldırıyor. Kaynak toplamak için ya da sinir oluyor, bir şey oluyor ama kendisi çok daha fazla zarar görüyor. Sonra şuradaki şeye bakıyoruz abi, kayıba bakıyoruz. Yani benim bir yılda kaybettiğim asker sayısına adamlar oyunun çok daha başlarında ulaşıyorlar. En azından bu kadar askerleri olmuyor ama oranlarsak gerçekten çok daha fazla kaybetmiş oluyorlar ve bu sizi geriye atıyor arkadaşlar. İkinci bir şey, şato savaşında sadece birazcık ödül alabilmek için revirinizi doldurup kesinlikle asker kaybetmeyin. Buna çok dikkat edin. Seviye 4 tesiste askeriniz ölür. Buna çok dikkat edin. Evet, seviye 4 tesiste arkadaşlar reviriniz dolu olmasa bile savaşırsanız askeriniz ölür. Yani bunu bilerek oynayın. Zaten seviye 4 tesiste savaşmak bu oyundaki en saçma şeylerden birisi onu Kesinlikle. söyleyelim. İkinci bir şey, sıfır yatırımlı ya da çok düşük yatırımlı oyuncular, bunu her videoda neredeyse artık söylüyorum. Belki duymaktan sıkılmışsınızdır arkadaşlar ama maalesef söylemeye devam edeceğim. SVS'nin hazırlık aşamasında sıralamaya girmeye çalışıyorlar. Konuşuyoruz hesap inceleme sırasında. Ya her seferinde ilk yüze giriyorum ama diyor ve çantasında hiçbir şekilde birikim kalmıyor. Arkadaşlar, Onu geçtim. Çağrı bir de şunu söyleyelim. Sıralamaya girse bile şöyle bir konu var. Arkadaşlar SVS buz alanı bu tarz etkinliklere gelen kahraman mesela piyade kahramanı geliyorsa sonraki gende o kahraman yani o piyade kahramanının bir sonraki geni çarka geliyor. Hani elmasla alabileceğiniz yere geliyor. Siz o kahramanı sadece hadi etkinlik geldi aldınız bastınız fulllediniz bir ay sürecek. Sizin onu sadece 70-80 gün kullanmak için almış oluyorsunuz. 70-80 günlük bir avantaj için bu kadar şey harcamanız oyundaki en büyük hatalardan biri zaten. kesinlikle. İkinci bir şey ne var? Etkinliklerle alakalı bir şey söyleyecektim, unuttum ya. Uğur'cum, eklemek istediğin bir şey var mı? Düşünüyorum şu anda öyle abartılı, absürt yapılan hatalar. Hani biriktirilmeyecek şeyler biriktirenler Ha, var. yo yo, Mesela diyorum Enigma dikeni biriktiren arkadaşlarım oldu. abi bak, Sağ olsunlar. evet evet, yani ve 10 bin liraya yakın para atıp benim şey tanıdığım var. Özel koçluk yaptım. Enigma dikenlerini biriktiriyor abi. Gülleri biriktiriyor. Etkinlik bitiyor. Hepsi kaynağa dönüşüyor.
Evet arkadaşlar, normal Enigma elmaslarınız çantanızda kalır ama güller etkinlik bittiğinde kaynağa dönüşür. Kesinlikle. Ee, eğer elinizde gül varsa etkinlik bitmeden onları harcayın. Marketten bir şey alın. Ya onlar elinizde kalmasın yani. Şey var Serhat. Neydi onun adı? Temel en büyük hatalardan bir tanesi abi bak. Bunu da çok fazla kişide görüyorum. Geriye düştüğünü sanarak hiçbir etkinlik beklemeden elindeki her şeyi kullanan oyuncular. O var, bir de şunu da söyleyelim Çağrı, bak bunu da oyuncular çok yapıyor. Kişisel güçte böyle sıralamada öne geçeceğim diye arkadaşlar, biz zaten sürekli oyunda söylediğimiz en çok dikkat çektiğimiz hatalardan birisi de bu. Arkadaşlar genel hızlandırmalarınızla asker basmayın. Hani böyle etkinlik falan o sıra bir silahlanma subay tarzı bir şey kazanmıyorsanız, orada işte orada gerekmiyorsa gidip de yani mesela asker basmaya 50 gün genel hızlandırma kaybetmek sizin istatistiğinizden araştırmaya vereceğiniz belki %5'lik %10'luk bir istatistik kaybı yani. Ve bu çok büyük bir kayıp bu oyunda. Şey ekleyebilirim abi. Balık avıyla alakalı. Örnek veriyorum bir oyuncunun aylık yatırım düzeyi 3000 5000 arası abi. Balık avındaki bir aylık şeyi alabilmek için neredeyse o aylık tüm yatırımını balık avı paketleri alıyor ki sıralamaya girsin. Yanlışlıkla adaya Ha girdim evet de. arkadaşlar, balık avındaki o her balığı aldığımız o sığınak mıydı? Neydi o şeyin görünümün adı Çağrı ya? Bakalım hemen bende var. Hazine Kalesi. Ha, Abi şeyi ha mi bu diyorsun? hazine. Evet evet, hazine kayı. Arkadaşlar bu kalıcı ama bu etkinlikte aldığınız bu okyanus şeklinde olan bu görünüm sadece bir aylık. Yani sizin burada sıralama yapıp bir aylık görünümü almanızın size hiçbir katkısı yok oyunda yani. Tamamen Kesinlikle. görsel olarak var. Yani buraya öyle sırf burada sıralama yapacağım diye paralar harcamamalısınız. Aynen öyle. Etkinlikler Bunun hala çok güzel bir taktiği var. nedir? Ben mesela bunu uyguluyorum. Mesela 3-4 ay biriktiriyorum. Sonra buff ihtiyacım olduğu için hani SVS'de falan kullanıyoruz ya. O zaman %20'likleri açıyorum oradaki kutuları. O zaman o etkinliği oynuyorum her türlü. O zaman da ilk ona girip %20'likler dediği, ürünümü bedavaya almış %20'likler dediği oluyorum. şey arkadaşlar. %20'likler dediği o 200'lük 400'lük iki tane kartı var. O kartlar size %20'lik bufflar veriyor. Gelirden gösterebilirsin Çağrı o buffları. Şurada kuponumuz da var. Ha, kupon da var aynen. Bu kuponları biriktiriyor zaten. İşte tek seferde 3-4 balık avında oynamayıp tek seferde oynayıp orada birinci bile olabilirsiniz hiç para harcamadan neredeyse. Uğur abinin de dediği. Kesinlikle. Ha bu kartlar evet. Evet. Ya etkinliklerle alakalı e, yapılan hatalardan bahsedebiliriz aklınıza geliyorsa. Ha, mesela Valla şurada Çağrı da şurada düşünüyorum. da şeyi görmüştüm. Sadece şurada birinci olabilmek için mesela şef donanımlarının hepsini burada kullanıyorlar. Bu arada şey de var. O çok büyük bir hataymış bu arada. Ya bu arkadaşlar, hatta siz burada birinci olmak için bir şey kullanmayın bile, onu söyleyeyim. Yani çünkü verdiği ödül 15-20 tane mitik, yani çok minimal bir şey. Buraya bir şey harcamaya değmez. Onu geçtim, şeyi de söyleyebilirim Çağrı. Ee, Çok büyük bir hata mı bilmiyorum ama bence bir hata. Benim bir arkadaşım Fener'den mesela sürekli günlük asker topluyoruz ya, mesela T10 asker basıyorsunuz ama Fener'den T5 T6 asker topluyorsunuz. O askerlere sinir olduğu için onları siliyordu Çağrı. Terfi etmekle uğraşmayı istemediği için de. Hiç uğraşmıyordu, siliyordu onları. Yani böyle farklı farklı garip gördüğümüz hatalar var arkadaşlar. Dediğim gibi sizin de bu tarz eyaletinizde ya da kendi yaptığınız hatalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aklıma Şey şu an bunlar söyleyebilirim geliyor. Çağrı. Şu ilk başta oyun başında abi hızlandırma ve kaynak satın alım. Düşük yatırımlı bir oyuncu kesinlikle hızlandırma paketleri ve kaynak paketleri satın almıyor. Sadece yüksek para yatıran balina oyuncular diye tabir ettiğimiz oyuncular fırında 30'a başlıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani verdiğiniz para boşa gider. Buyur Serhat. Şeyi söyleyeyim. Çağrı, farm hesabını 30 yapıp farm hesabının ambarını da 30 yapan bir arkadaşım da var. Daha böyle devasa bir kaynak koruduğu için farm hesabından kaynak almakta zorlanıyordu mesela. Evet. Kaç milyonmuş mesela? Oo. Ya VIP işte. Bunun bir taktiği var bu arada. Ee, Mesela fırını basıyorsunuz sonra iptal ettiğiniz zaman şey oluyor. O Korunmazsa çeviriyor. korumalı kaynaktan dışarı çıkmış oluyor, evet. Evet. Evet Bu da evet. bilgi olarak dostum.
Benim aklıma gelen şey ya, oyun başlarında dökümhane geliyor ya. Evet. Ya oraya 20K 30K elmas harcayan normal kişiler Oo. görmüştüm. Evet, çok doğru abi. Gerçekten. Işınlanma için. Bu da muhteşem bir hata. Ya benim bir tanıdık vardı abi. Hesabını inceliyorduk. Hesapta 400 bin elmas var ve şeye gidiyordu abi. VIP 11'e gidiyordu, tamam mı? Elmas eksiği de 600 bin falan da abi. Dökümhaneye girmiş. Ne kadar? 300 bin falan elmas harcamıştı. Yani ne O yaptın diyorum. Şey diyor, birinci oldum ama falan dedi. Ya dedim tebrikler abi, tamam bu savaş oyunu. Okey, hani herkes keyif aldığı kadar istediği şeyi harcayabilir ama hata mı? Bence çok büyük bir hata. Yani hayır, çünkü bir ödül yok. Yani Evet. değecek bir ödül yok elmasa yani. Nispeten değecek bir şey olsa eyvallah ama yok Aynen yani. öyle. Ve oyuncuların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de Black kanalının videolarını izlemeyip Tekrardan yeni hesap açmak zorunda kalma diye. kalmaları diyelim ve toparlayalım. Kendimizi de çok övmeden videoyu bence bitirelim. Sonra arkadaşlarımız sinirleniyor. bence bu kanal az bile övülüyor ya. Daha fazlasını Yo hak yo, ediyor bu aman konuda. o topa girmeyelim abi. Arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Uğur ve Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Sizin de gördüğünüz hataları yorumlara bekliyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.